Nissan gerek Avrupa gerekse Türkiye pazarında C SUV segmentinde fırtınalar estiren Qashqai'nin 3. neslini tanıttı. Avrupa'da şimdiye kadar 3 milyonun üzerinde örneği satılan Qashqai yeni neslinde de iddialı olmak istiyor. Nissan'ın diğer yeni modellerinde olduğu gibi köşeli hatlara sahip bir tasarım dili benimseyen Qashqai bir taraftan yeni X-Tra'li, diğer taraftan da elektrikli Aria'yı andırıyor. Plakalığa kadar inen ön panjur ve hem çift hem de tek parçalı olarak tanımlanabilecek farlar dikkat çekici. Tampon altı ve yanında bulunan hava girişleri de Aria'ya göz kırpıyor. Kaput kenarlarında ikinci nesil modelde olduğu gibi şişkin tasarlandığını belirtelim. Ön tampon altından başlayıp çamurlukları ve kapı altlarını geçen ve arka tamponun büyük kısmını oluşturan plastik korumalar, siyah renkte alınabilen tavan ve yan aynalarla birleşince aracı olduğundan alçak göstermiş. Dinamik görünümde çapları ilk defa 20 inçe ulaşan jantların da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Arka bölümü ikinci nesil örneklerin makyajlanmış hali gibi duran Qashqai'nin LED stopları yanlara doğru uzamış. Tamponda gri renkli koruma dikkat çekerken tavana yüzgeç anten ve spoiler yerleştirilmiş. Eskiden olduğu gibi segmentinin en kompakt modellerinden olan Qashqai'nin boyu 35 mm uzarken aks mesafesinde 20 mm'lik artış yaşanmış. Genişlik ve yükseklikte ise sırasıyla 32 ve 10 mm'lik artışlar kaydedilmiş. İç mekanında da daha modern bir rüzgar esen Qashqai'de de sonunda dijital gösterge paneline geçilmiş. X-Trail'den kopyalanmış gibi görünen yaşam alanında kapı içlerinde kullanılan cam ve ayna kumandaları Renault modellerinden tanıdık olsa da şık duruyor. Alt kısmı düzleşen direksiyon simidi üzerinde ve orta konsolun üst kısmına alınan dokunmatik ekranın altında fiziksel düğmelerin bulunması giderek dokunmatikleşmeye doğru ilerleyen sektörde bir farklılık yaratmış. Aynı yönelim havalandırma kumandalarında da görülebiliyor. Direksiyon arkasına vites değiştirme kulakçıkları eklenirken vites kolu yerini selektöre bırakmış. Elektrikli bagaj kapağıyla alınabilen otomobilin burada sunduğu hacim de yaklaşık 50 litre artmış. Yeni nesil aracın donanımında yüksek yan destekli ve deri döşemeye sahip koltukların yanında temassız şarj istasyonu, ısıtmalı direksiyon simidi, 10.8 inç büyüklüğünde head-up display ve elektrikli, hafızalı, ısıtmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar bulunuyor. ProPilot isimli yardımcı sistem sayesinde adaptif hız sabitleme sistemini navigasyondan aldığı bilgilerle birleştirebilen otomobil, dur-kalk trafikte de yarı otonom sürüş sunabiliyor. Qashqai'nin ilginç güvenlik donanımları arasında ön koltuklar arasına yerleştirilen hava yastığı sayılabilir. Önden çekişli versiyonlarında 19 inç çaplı jantlara kadar torsiyon çubuklu arka süspansiyon sistemi kullanan aracın 4 tekerlekten çekişli veya 20 inç çaplı jantlara sahip seçeneklerinde ise bağımsız arka süspansiyon kullanılacak. Kaput altına geçtiğimizde Qashqai'nin dizel motorlara tamamen veda ettiği görülebiliyor. Avrupa pazarları için sunulacak benzinli motorlarsa elektrik takviyeli olacak. 1.33 litre hacimli tanıdık ünitenin 12 volt hafif hibrit sisteme sahip seçenekleri 140 ve 158 beygir güç ve 270 Nm'ye kadar tork üretebilecek. CVT veya manuel şanzımanla alınabilen modellerin en güçlü olanı 4 tekerlekten çekiş seçeneği de sunacak. Qashqai'nin asıl yeni motoru ise e-Power armalı araçta. 1.5 litre hacimli benzinli motoru değişken sıkıştırma oranına sahip olan araç bu üniteyle sadece pillerini beslerken 190 beygir güç, 330 Nm tork üretebilen elektrik motoru gücünü iki tekerleğe aktaracak. C SUV segmenti oldukça kalabalık. Peki Qashqai sizce segmentinin en yakışıklı aracı olabilmiş mi? Şayet olamamışsa favorinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.